Bir önceki dersimizde rasyonel sayılarda kesirler vardı, tam sayılar vardı, ondalık sayılar vardı. Dolayısıyla ondalık sayılar varsa devirli ondalık sayılar, yüzdeler de vardı. Tabii ki rasyonel sayılara girmeyen ifadeler de var. Paydası sıfır olan ifade tanımsızdır. Sayı bölü, 1 bölü 0 tanımsız. Böyle bir şey rasyonel sayı olmaz diyorduk. 0 bölü 0 belirsiz. Nedir bilemeyiz tam olarak. Payı 0 ise 0 yutandır. Sayı direkt 0 tam sayısı. Yani 0 rasyonel sayısı olur. Bununla bunu karıştırmayın dedik. Tamam. Ondalık sayıların detaylı işlemlerini, yüzdelerin detaylı işlemlerini görmedik ama ilk tanıdık. Ve rasyonel sayıları çeşitli gösterimlere dönüştürme evresini iyice bir anladık. Bu dersimizde de rasyonel sayılarla çalışmaya devam ediyoruz. Melodi için bazı notaları bir araya getirelim. Bu gibi olayları rasyonel sayılar ile gösteririz. Nota türesinin sayma birimi vuruştur. Melodinin ilk 3 notasında 1 bölü 4 vuruş, 1 vuruş ve 1 bölü 8 vuruş var. V ile bir araya gelince soru işareti tane nota olur. Tabii bu soru işaretini biz bulacağız. Bir araya getiren işleminin işareti artı işaretidir. Sembol, kavram, işaret ile evrensel bir dil olarak matematik oluştu. Bu dili sesli olarak ileten de müziktir. Doğru sayılarla, oranla, uyumlu, hoş sesler, estetik melodi oluşur. Bakınız Pisagor ve müzik. Araştırabilirsiniz bu başlıkla. Bu ilk 3 notayla toplamda kaç vuruş oldu ona bakarız. Tabii buna bakabilmek için toplanan rasyonel sayıları bir araya getiriyoruz. İlk toplanan 1 bölü 4'tür. İkinci toplanan 1'dir. Üçüncü toplanan ise 1 bölü 8'dir. Toplama işlemlerini sayı doğrusunda göstererek yapabiliriz. Burada bir mantığını kuracağız. Daha sonra daha pratik çok güzel yöntemler vereceğiz. Doğrumuzu çizdik. Sıfır referans noktamızı belirledik. Pozitif rasyonel sayıların sıfıra göre bulunduğu yön ne taraf? Bu taraftır. İşte pozitif rasyonel sayıların sıfıra göre bulunduğu yön bizim dost yönümüz. Pozitif artı yönümüzdür. Tabii ki sıfırdan her sonraki sayı dost yönü olacak demek istemiyoruz. Aradaki farkı lütfen anlayalım. Sıfırdan önceki sayı pozitif yani artı yöne gitmesi gerekiyorsa yine sağa yönelecektir. Yani negatif sayılar için de bu yön geçerlidir. Eğer sol yöne gitmemiz gerekiyorsa işte o da bizim düşman yönümüzdü. Rasyonel sayıların önünde eksi işareti görünce gideceğimiz yönün sol yön olduğunu anlıyorduk. Pozitif sayılar da sol yöne gidebilirdi. Rasyonel sayılarda toplama işlemini sayı doğrusunda yaparken şunlara dikkat ediyoruz. Birinci aşamada rasyonel sayılar en sade halde sayı doğrusuna yerleştirilmelidir. Hepsi en sade halindedir. Daha fazla sadeleştirilemezler. İkinci aşama ise tam sayılar ve tam sayıların arasındaki en çok eş parça olacak şekilde sayı belirlenir. Ne demek istiyoruz? Tam sayı burada 1 var. Burası 1 olacak. Tamam. Yani 1 bölü 4 daha 1'e ulaşmamış. Çünkü 1'e ulaşsaydı 4 bölü 4 olurdu. 1 bölü 8 o da 1'e ulaşmamış. Çünkü 1'e ulaşsaydı 8 bölü 8'e eşit olurdu. Demek ki diğer toplananlar 0 ile 1 arasındadır. Paydalar neydi? Bütünün eş parçalarının tamamıydı. Biz eş parçaların tamamını 4 mü yapalım 8 mi yapalım? En çok olacak şekilde eş parçasını ayarlayalım ki 4 de oraya girer. O zaman 0 ile 1 arasını 8 eş parçaya bölmeliyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. 8. parça bir tam sayısı olacaktır. Toplama işleminde çok önemli notlardan birini vermiştik. Toplananlar birbirleriyle yer değiştirirse toplam değişmez. Toplamada öncelik sırası önemli değildir. O zaman biz en çok parçalıyı en öne alabiliriz. 1 bölü 8'i ilk toplanan yaparım. Daha sonra 1 bölü 4 yapalım hadi. Daha sonra da 1. Bu şekilde düzenleyip yapabiliriz. Sayı doğrusunda ilk göstereceğimiz toplanan bu olacak. 1 bölü 8 rasyonel sayısını göstermek için sıfırdan başlıyoruz. İlk önce 8 eş parçayı döndürüyoruz, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Tam olarak 8 eş parça var. Daha sonra ilk parçasından ayrılıyor. Yani bu parçasından ayrılıyor. O zaman bu ayrıldıktan sonra tam burada kalıyor ve 1 bölü 8 oluyor. Hatta biz o ilk parçayı ayrıldığını böyle boyayarak da gösteriyoruz. 1 bölü 8'in yeri belirlendikten sonra ne yapıyoruz? Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşama ne diyor bize? En çok eş parça sayısına uygun olacak şekilde diğerlerinin denk kesirlerini buluyoruz. Denk kesirler hangi yolla bulunuyordu? Ya sadeleşme yoluyla ya da genişletme yoluyla bulunuyordu. Burada bakıyoruz tabii ki genişletme yoluna başvuracağız. Kaçla genişletirsek 8 paydasına ulaşır. 4'ün 2 katında ulaşacağı için genişletme işlemi bu şekilde yapılır. Payı da 2 ile çarparız. Tamam, 1 kere 2'den 2 gelir. Evet, şunların yerini bu nottan dolayı değiştirdik. Daha sonra 1 bölü 4'ün denk kesirini yazdık. Paydası 8 olacak şekilde. Biri de bu tarafa aldık. Paydası 8 olacak şekilde. Bir bütün diyorsa ancak ve ancak 8 de 8 olmalıdır o. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken sayıları böyle bir düzenliyoruz. Sayı doğrusunda gösterme evresinde. Dördüncü aşama ilk toplanandan sonra yanında artı 2 bölü 8 ifadesi var. O zaman artı 2 bölü 8 ifadesi 2 nokta üst üste 1 bölü 8'in sağ yöndeki neden sağ? İşaretten dolayı. Sağ yöndeki 8 eş parçanın ikisinden ayrılır. 1 bölü 8 artı 2 bölü 8 olması için sağ yönde artı dediği için sağ yönde 8 parça gideriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça gitti. Burada bir nokta koyacağız. Daha sonra 2 parçasından ayrıl. Çünkü artı 2 bölü 8'den bahsediyoruz. 2 parçasından ayrılalım. 1, 2. Tam olarak buradaymış. Yani buradan buraya bir ok çekeceğiz. Burada kalacak. Ama 8 parça ayrılmış noktayı da unutmuyoruz. Tamam. 1 bölü 8'den sonraki 8 eş parçayı belirledik.
2 tanesini boyadık. Bize oldu artı 2 bölü 8. 1 bölü 8'in üzerine artı 2 bölü 8 gittik. Peki bitti mi? Hayır. Buradan sonra bir de ne var? Artı 8 bölü 8 sağındaki artıdan kaynaklı bu. 3 bölü 8'in sağındaki 8 eş parçanın 8'inden ayrıl. Bundan sonra 8 eş parça ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki burada nokta olacak, burada da nokta olacak. 2 tane daha nokta ekleyeceğiz. 1, 2. Böylelikle 8 eş parça oldu. 8 eş parçanın 8 tanesini alacaktık. 8 tanesinden ayrılacak demek o demektir. Boyayalım 8 tanesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boyandı ve buradan tam olarak buraya ulaştı. Bize verilen toplama işleminde ne diyorsa sayı doğrusunu onu çizerek uyguladık. Bakıyoruz sıfırdan sonra hangi sayıya ulaşmış? 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 6, 7, 8, 9, 10, 11 bölü 8'e ulaşmış. En son vardığı sayı 11 bölü 8 ise bizden istediği toplam sayı 11 bölü 8 olur. 11 bölü 8'i buraya yazıyoruz. Buraya yazdıktan sonra şöyle bir inceleyelim. Bu işlemde sayı doğrusuna değil de burada yapsaydık nasıl olurdu? Paydalar hiç değişmiyor. Bu dikkatimizi çekti. Pay kısımları değişiyor. Pay kısımları üzerine eklenerek gidiyor. 1, 2 daha 3, 3, 8 daha 11 ediyor. Demek ki paydaları aynı şekilde yaptıktan sonra pay kısımlarını toplayarak biz rasyonel sayılarda toplama işlemi yapabiliyoruz. Toplamda 11 bölü 8 vuruş oluyor. Çıkardığımız bilgi notunu aldıktan sonra negatif rasyonel sayı ile toplama olsaydı işler nasıl olurdu ona bakıyoruz. 8 bölü 8 vuruşluk notayı çıkarıyormuşuz gibi düşünebiliriz. 0 ile 1 arasında 8 parça oldu. Burada zaten 8 bölü 8'di. Bundan 3 parça gidince 11 bölü 8 olur diye o şekilde belirledik. Belirledikten sonra üzerine eksi 8 bölü 8 eklemiş. 11 bölü 8'den sonra eklediği sayı eksi bölü 8 ise eksi dediği sol yönde git demektir. 11 bölü 8'den sol yönde gideceğiz. Tamam, ne kadar gideceğiz? 8 eş parçadan 8'ini ayrılacak. Tamam, başlıyorum 8 parçaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondan 8 tanesini de ayrıldığında yani boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boyadığımızda buradan buraya gitmiş oluyor. Tamam. Gittiğinde sonuç kaç oluyormuş? 3 bölü 8 oluyormuş. Pozitif tarafta da olsa sola gitmesi demek düşman yönü yani negatif yön oluyor. Dikkat edersek negatif rasyonel sayıyla toplarken de ilk önce yapacağımız işlem paydaların eşit olması. İkinci aşama ise paylar toplanıyor. Artı 11 ile eksi 8'i topladığında yine 3 oluyor. Paydalar ise aynen kalıyor. Biz bu negatif rasyonel sayıdan aslında çıkarma işlemine geçişi yapabiliriz. Hani 8 bölü 8'lik vuruşu çıkarıyoruz gibi düşünelim dedik ya, o yüzden geçiyoruz çıkarma işlemine. Şu terimleri hatırlatmak istiyoruz. Çıkarma işleminde ilk verilen sayı eksilen azalan sayıdır. Bu sayı ise çıkan sayıdır. Elde ettiğimiz sonuç kalan farktır. Bu çıkarma işleminin terimleridir. Bazen sayıyı bu şekilde vermez de eksilen diye bahseder. İşte kalan fark diye bahseder. O zaman aslında biz de çıkarma işlemi yapmamız gerektiğinin mesajını verir. Ve bunlardan hangi bilgiyi çıkardık? Birinci aşamada rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapmak için paydaların eşit olması gerekir. Bunu sağladık. İkinci aşamada paylar toplanır dedik. Çıkarma işlemi ise paylar çıkarılır. Tamam, paydalar ise yine aynen kalır. İşte 0 ile 1 arasındaki bütün ya, o bütünün eş parçaları değişmiyor. O yüzden payda da değişmez. Tamam? Yani paydaların eşitlenmesi de ya sadeleştirme, ya genişletme ya da çizgiler yöntemiyle mümkündür. Çizgiler yöntemi dediğimiz bizim koyduğumuz bir addır ama anlatacağız yöntemi. Aklımızda kalsın diye isimlendirme yapıyoruz. Bu yöntemler duruma göre bir arada yani birlikte de kullanılabilir. Yani hem sadeleştirme hem genişletme yine de toplama çıkarma yapabiliriz. İşte bu dediğimiz bilgilerin örneklerine bir bakalım. Rasyonel sayılarda toplamayı sadeleştirmeyle yapalım. Nasıl yani? İlk toplanan olabildiğince sade hal, yani 2'yi daha başka nasıl sadeleştirebilir? 2 rakamı 7 rakamı işte. Geldik ikinci toplanana. Bunlar sanki sadeleşebilir. Hani büyük sayılar, rakam da değil. O zaman bir bakalım kaçla sadeleşebilir. İkisi de şöyle bakıyorum birler basamağına. Çift sayılar. Çünkü birler basamağındaki rakamlar çiftse bunlar çift sayıdır. Çiftse aklıma 2 ile sadeleştirmek gelir. Çift gözler hani aklımıza geliyor ya. İlk videolardan vurgular yapıyoruz bu arada. Tamam da 2 ile sadeleşiyor güzel de yine büyük sayılar geliyor gibi. O zaman daha büyük bir sayıları düşüneyim. Olabildiğince sade hale getiriyoruz da ilk aklımıza gelen 2 ile sadeleştirme yapalım demiyoruz. Daha büyük rakamlardan sadeleşmeye ulaşabilir miyim sorusunu soruyoruz hep. Çünkü ya kolaya kaçmak matematikte olmuyor. İlk baştan biraz zor düşünürsek, en sade haline ulaşırsak sonraki aşamalarda daha rahat ediyoruz. Hemen 2'ye bölüp geçmeyle olmasın lütfen. Daha büyük rakamları düşünmeye alışalım. Daha büyük derken örneğin 9 olabilir mi? En büyük rakam 9. Bu 9'un katında hayır yok. O zaman 9 olmuyor. Peki 8 rakamı olabilir mi? 8 evet. 24'ü 8'e bölersek 3. Peki 42 8'e bölünüyor mu? 8'in kaçıncı katında 42'ye ulaşıyoruz? 8, 8, 8.
Olmuyor. O zaman 8 elendi maalesef. Büyük rakamlardan 8 olmadı. O zaman 7'yi deneyelim. 7'yi denediğimde 7'nin katında 24'ü veren yok. 21'e ulaşıyoruz ancak. O zaman büyük rakamlardan 6'yı deneyelim. Evet, 6'nın 4. katında 24'e ulaşıyoruz. 6'nın 7. katında 42'ye ulaşıyoruz. İşte büyük rakamlardan 6 ile sadeleştireceğimizi bulduk. Sadeleştirme biliyoruz ki bölme işlemiyle oluyor. Pay ve paydayı aynı sayı ile bölmek şartıyla. 24'ü 6'ya böldüğümüzde 4 sayısına ulaşırız. 42'yi 6 sayısına böldüğümüzde 7'ye ulaşırız. Bu toplama işlemi şu kadar kolaymış bakın. Çünkü ben 24 bölü 42 rasyonel sayısının dengi olan 4 bölü 7'yi yazdım. Sadeleştirerek güzel bir toplama işlemi elde ettim. Evet, paydası ilk aşamada aynen kalıyor. İkinci aşamada pay kısımları toplanıyor. 2 ile 4'ü toplarsak 6 eder. 2 bölü 7, 24 bölü 42 rasyonel sayılarının toplamı 6 bölü 7 rasyonel sayısı gelir. Bu yöntem anlaşıldıysa rasyonel sayılarda genişletme ile toplama işlemi yöntemine bakalım. Evet, paydaları eşitlememiz aklımıza geliyor ilk aşamada ama bakalım sadeleştirilebilir mi? Genişletilebilir mi? Ne yapılabilir? Buradaki sayılar birbirleriyle sadeleştirilemiyor. Bu arada pay kısımları aynı diye sakın payı aynı bırakıp paydayı toplamaya çalışmayalım. Öyle bir şeyler yapmayalım. Bilgi bellidir. Rasyonel sayıda da gösterdik. Payda eş parçalardan oluşacak. Ama pay kısımları eşit olmak zorunda değil. Eşit verdi diye hemen eşit 3 diye yazıp paydayı toplamak çok yanlıştır. Mantığı sayı doğrusunda kesinlikle yoktur. Kafamızdan atmıyoruz. Burada olsa paydalarını eşitletmek için genişletme işlemi olur. Paydaların eşit olması için 4'ü hangi sayıyla çarpalım ki 32'ye ulaşıp genişletmesi olsun? Paydası 32 olacak. 4'ün 7. katında 28'e ulaşıyor. 32'ye ulaşmadı. O zaman 8. katını düşünürüz. 4'ün 8. katı evet 32'dir. Tamam, 8 ile genişletme yapıyormuşuz. 3 kere 8'den 24 gelir. Bu arada sadeleştirme mi, genişletme mi yöntemi yapıyoruz diye kısaca şöyle de belirtebiliriz. Rasyonel sayının altına parantez içinde bölü 6 yazabiliriz. Burada paydaları eşitlemek için yapacağımız genişletme olduğu için 3 bölü 4 rasyonel sayısının tam altına sadece parantez içinde 8 yazmamız yeterli. Yani 3 bölü 4 rasyonel sayısının denkesi 24 bölü 32'yi yazıyoruz. İkinci toplamını yazıyoruz. Payda değişiyor mu? Payda aynen kalıyor. İkinci aşama pay kısımları toplanıyor. 24'ü 3 ile toplarsak 27 elde ederiz. Bizden istediği toplam 27 bölü 32 rasyonel sayısı olur. Çizgiler ile temel işlemlere geçmeden önce buradaki toplama işlemini genişletme yöntemiyle de yapabiliriz. Neden? 2 bölü 7 olabildiğince sade bir rasyonel sayıdır. 1 bölü 3 de öyle. O zaman bunlar paydaların eşitlenmesi ancak ve ancak genişletmeyle olur. 7 ile 3'ü hangi eşit paydada birleştirebiliriz? 7'yi 3 ile çarparak, 3'ü de 7 ile çarparak paydaları eşitlemiş oluruz. Yani 2 bölü 7 rasyonel sayısını 3 ile genişletmek zorundayız. Yani 1 bölü 3 rasyonel sayısını 7 ile genişletmek zorundayız. 2 bölü 7 rasyonel sayısını 3 ile genişleteceksek ilk önce pay kısmında olan 2 rakamını 3 ile çarparız. 2 kere 3'ten 6 gelir. Bölü 7 kere 3'ten 21 gelir. Artı sayıyı çarpıyoruz. 1 kere 7'den 7 gelir. Payda 3 kere 7'den 21 gelir. Zaten paydalar eşit olacak. Çarpmasaydık da 21 olacaktı. Evet, payda aynen kalır. Pay kısımları toplanır ve sonucu buluruz. Sonucu tam olarak yazmıyoruz çünkü çizgiler yöntemiyle de bulacağız ya. Toplamın payı için çapraz çizgiler çiziyoruz. Aynı şekilde burada verilen sayılar için de toplamın payı için çapraz çizgiler çiziyoruz. Bakıyoruz. A ile D çarpılır. Artı işareti koyulur. A ile D artı işareti koyulur. B ile C çarpılır. Böylelikle pay kısmı biter. Kesir çizgisi çizilir. Payda için çarpma işareti olan çarpma işareti noktayla gösteriyoruz. O koyulur. Koyduktan sonra payda ne olacak? C çarpı D olacak. İşte toplama işleminin genel formülü budur. Bu toplama işlemi için de yapalım. Pay kısmı için ilk önce 2 ile 3'ü çarparız. Daha sonra artı işaretini koyarız. 1 çarpı 7. Kesir çizgisi. Artık payda için olan kısma geçiyoruz. O da nokta işareti oluyor. 7 çarpı 3'ten ne gelirse onu yazarız. Eğer sadeleştirme yöntemiyle yapamıyorsak, genişletme yöntemiyle yapamıyorsak, çapraz çizgiler yöntemiyle yapıp yine toplama işleminin sonucuna ulaşabilirsiniz. Haydi o zaman bunun sonucunu getirelim. 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Artı 1 çarpı 7'den 7 gelir. Bölü 7 çarpı 3'ten 21 gelir. 6 ile 7'nin toplamı 2 tane 6 olsaydı 12 ederdi. Ama bir fazlası var. Yani 13 olur. Pratik toplama yöntemlerini daha önce verdik. Onları uyguluyoruz. 13 bölü 21 toplam olur. Bu yöntemler duruma göre birlikte de kullanılabilir. Yani ne demek istiyoruz? Toplanan rasyonel sayı 12 bölü 30. Sadeleştirilebilir bir rasyonel sayıdır.
Yine olabilecek en büyük rakamla sadeleştirmeye çalışsak 6 ile elde edeceğimiz rasyonel sayı 12'yi 6'ya böldük 2, 30'u 6'ya böldük 5. Demek ki bu rasyonel sayının denk kesri 2 bölü 5'miş. Artı 1 bölü 3 vardı. Böyle bir toplama işlemi yapmak için diğer bir yöntemimiz ne olsun? Bunların arasında çapraz çizgiler yöntemi olsun. Hemen çapraz çizgilerimizi çiziyoruz. 2 ile 3'ü çarpacakmışız. Artı işaretini koyuyoruz. Arada artı vardı. 1 ile 5'i çarparız. O da 5 eder. Bölü. Payda da nokta işareti koyarız. 5 çarpı 3'ten 15 gelir. Çapraz çizgiler yöntemi. Dikkat edersek burada sadeleştirme yöntemini ve çapraz çizgiler yöntemini uyguladık. Bir diğer yolu da gösterelim. Yine aynı toplama işlemini alıyoruz. Bu sefer sadeleştirme ile genişletme yöntemini birlikte kullanıyoruz. Bakıyorum bu sadeleşebilir bir rasyonel sayı, bu da genişleyebilir rasyonel sayı. Bunu öyle bir sayıda sadeleştireyim ki, bunu da öyle bir sayıyla genişleteyim ki paydaları eşit olsun. Mesela 3'ün katında 30'a yakın sayı neler var? Ne bileyim işte 27 var, başka 24 var ama bunlar hani 30'la çok bağlantılı değil. Şöyle hani sıfırla ilişkisi çok iyi olan rakamları düşünelim. 3'ün 5. katında 15 var. Bakın zihnimiz nasıl hangi aşamalarla ilerleyeceğini yansıtmaya çalışıyoruz ve vurguluyoruz. 3'ün 5. katında 15'e ulaşıyoruz ve 30'un sadeleşebileceği sayı 15 olabilir mi? Evet olabilir. 30'u neyle sadeleştirebiliriz? 30'u 1 ile sadeleştiremeyiz. 2 ile sadeleştiririz. 1 ile sadeleştirebiliriz ama yine 30'u verir ya o yüzden 1 ile sadeleştiremeyiz. 30'u 2 ile sadeleştirirsek 15'e ulaşırız. Demek ki aynı anda 2 ile sadeleştirme yöntemi, ondan sonra 5 ile genişletme yöntemini uygulayıp yine toplam sayıya ulaşabiliriz. Haydi onu yapalım. Payı 2 ile sadeleştirdiğimizde 6 sayısına ulaşırız. Kesir çizgisini çizeriz. Paydayı 2 ile sadeleştirdiğimizde 15 sayısına ulaşırız. İşlemin işaretini koyarız. Bu rasyonel sayının denk kesirini yazarız. İlk önce payı 5 ile çarparız. 1 kere 5'ten 5 gelir. Kesir çizgisini çizeriz. Şimdi sırada paydayı 5 ile çarpmak var. 3 kere 5'ten 15 gelir. Aynı anda hem sadeleştirdik hem genişlettik. Paydalar eşitlendiği için aynen kalır. Birinci aşama bunu söylüyordu. İkinci aşama pay kısımları toplanır. 6 5 daha 11 eder. Bakalım ne yaptık? Sadeleştirme, aynı anda genişletme yaptık. Ve her iki yöntemle de toplam 11 bölü 15 oldu. Aynı yöntemleri çıkarma işlemi için bakalım nasıl yapıyoruz. Böyle bir çıkarma işlemi var. Karşımızda 18 bölü 48 rasyonel sayısı sadeleşebilir gözüküyor. Olabildiğince büyük rakamları veya sayıları düşünüyoruz. 18 de sadeleşmez. Peki 9 da sadeleşme büyük rakamlardan. Evet 18'i 9'a bölsek 2'yi elde ederiz ama 48 9'a bölünmüyor. O zaman 8'i deneyelim. 18 8'e tam bölünmez. Geçtik. 7'ye tam bölünmüyor. 7'nin katında 18 yok ki. Tamam, o zaman 6'ya bölelim. 18'i 6'ya bölersek 3'ü elde ediyoruz. Güzel. 48 6'ya bölünüyor mu? Evet bölünebiliyor. 6'nın 8. katında 48'e ulaşıyoruz. O zaman bölüm 8 gelir. Tamam sadeleştirme güzel oldu. 6 ile sadeleştireceğimizi yakaladığımız için bölü 6 diye yazalım. Aşağıda da sadeleştirmemizi yapıyoruz. 18 bölü 48'i 6 ile sadeleştirerek denk kesri 3 bölü 8'i bulduk. Yanındaki işlemin işaretini yazıyoruz. Çıkan rasyonel sayıyı yazıyoruz. Paydalar değişiyor mu çıkarma işleminde? Birinci aşamada aynen yazarız dedik. Çünkü paydaları eşitledik ve aynen yazma lüksümüz vardır. Daha sonra pay kısmında ne yaparız? Çıkarma. 3'ten 1 çıkınca 2 kalır. 2 bölü 8 sonuçtur demeyiz. Çünkü sonuç rasyonel sayılarda en sade halde istenir. O zaman burada da bir sadeleştirme işlemi gerekiyor. Çünkü 8 2'nin katıdır. 2'nin katı ise burada 2 ile sadeleştirmeyi yapabiliriz. Yani pay ve payda 2 ile böleceğiz. Tamam. 2'yi 2'ye böldüğümüzde 1 gelir. Kesir çizgisini çizeriz. Sırada payda var. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 gelir. 1 bölü 4 bizim sorumuzun cevabı olur. Burada sadeleştirme yapabileceğimiz bir sayılar var mı? Birbirlerinin katı değil bunlar. Yok. O yüzden genişletme yöntemini uygularız. Tabii ki 4 paydasını 32'de eşitlememiz gerekli. Genişleteceğiz. 4 ile hangi sayı çarparsak 32'ye varırız? Tabii ki 8. 8 ile genişletme yaparız. İlk önce pay ile 8'i çarpıyoruz. 3 kere 8'den 24 gelir. Kesir çizgisini çiziyoruz. Şimdi payda ile 8'i çarparız. 4 kere 8'den 32 gelir. Çıkan rasyonel sayı. Birinci aşamada paydalar hiç değişmediği için aynen kalır. İkinci aşamada pay kısmı çıkarılır. 24'ten 3'ü çıkarırsak kaç kalır? 21. 21 bölü 32 bizim farkımız olur. Çıkarma işlemini sadeleştirme, genişletme yöntemiyle yapmakta zorluk çekiyorsak ilk zamanlarda çapraz çizgiler yöntemiyle çıkarma işlemini yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Yine çapraz çizgimizi pay için çiziyoruz. O zaman 2 ile 3 çarpılır. Ortadaki işaret koyulur. 1 ile 7 çarpılır. Payda direkt çarpılır.
Burada da formüllendirilmesi var. Çapraz çizgiler çizilir. Pay kısmının işlemlerine başlanılır. 2 çarpı 3. Aradaki işaret eksidir. 1 çarpı 7. Çaprazda onlar olduğu içindir. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Payda da çarpma işareti koyulur ve paydadaki sayılar çarpılır. Eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Eksi 1 çarpı 7'den 7 gelir. Kesir çizgisi çizilir. 7 kere 3 21 eder. 6'dan yani 6 dosttan 7 düşman çıkarsa 1 düşman yani eksi 1 kalır. Payda hiç değişiyor muydu çıkarma işleminde? Hayır. Çıkarma işleminde kalan eksi 1 bölü 21 rasyonel sayısı olur. Bu yöntemler duruma göre birlikte de kullanılabilir. Bu verilen işlemin toplama işlemi versiyonunu buralarda yapmıştık. Yani bunların arasına eksi işaretini koyarak yine aynı adımları yaparak bulacağınız sonucu size bırakıyoruz. Yani bunun eksinisini yapma sırası sizde. Toplama ve çıkarma işlemi kavram alıştırmalarımız var. Yaklaşık 8 tane sorumuz var. İlk alıştırma sorumuza bakıyoruz. Çeşitli rasyonel sayılar verilmiş. Birden fazla işaretler var. İşlem önceliği sırasında aşırı dikkat etmemiz gerekmiyor. Zaten işlem önceliği sırasının son adımlarındaki toplama çıkarma işlemleri mevcut. Ama toplama çıkarma işlemlerinde de tabii ki pratiklikleri kapmaya çalışalım. Verdiğimiz not bilgilerde birinci aşamada paydaların eşit olması gerektiğini söyledik. İkinci aşamada paydalar artık eşitlendiği için paylar toplanır veya çıkarılır. Paydalar aynen kalır. Bunu çok uygulayacağız. Bu en temel notumuz. Peki diğer hızlandıran notlar neymiş? Onlara da bakacağız. İlk aşamada paydaları eşitlemeye çalışıyorsak bunlar acaba nasıl eşitlenir? Eşitleme nasıl oluyordu? Ya genişleme ya sadeleştirme veya da çapraz çizgiler yöntemiyle oluyor. Burada sadeleşebilen sayılar yok. Burada bir yeterince sade halde sadeleştiremeyiz. Burada 0 var. 0. 0 rasyonel sayıda biliyoruz ki pay kısmındaysa bölme işlemi aklımıza geliyordu. Çünkü bu aynı zamanda 0 bölü 11 demekti. O zaman 0 yutan eleman oluyordu bölme işleminde. 0 yutan elemansa bölüm 0 gelir. Gerçekten de öyle mi? 11 kere 0'dan 0 gelir. Evet. Bölüm 0 çıkar. Buradan gelen sonuç eksi 0'dır. 0 nötrdür. Yani ne pozitif ne negatiftir. Aslında bu yok anlamındadır. Demek ki 0'mış. O zaman burası 0 ise burası ben yokum diyorsa geri kalan rasyonel sayılarla işlemleri yaparız. Zihnimizde şuradaki kalabalığı yok ettik bile. Bölmede yutan eleman olduğu için burası 0 oldu. Toplama işleminde etkisiz eleman olduğu için onu etki alanına almadık. Geri kalanlarda sadeleştirme yöntemi olmuyorsa genişletme yöntemi düşünebiliriz. Paydaları en fazla 36'da genişletebiliriz, öyle değil mi? Gerçekten de 18'in kaçıncı katında 36'ya varırız? Birinci katında zaten 18'i verir. İkinci katında bakıyoruz 2 kere 8'den 16 elde var 1. 2 kere 1'den 2 elde 1 daha 3 etti. Bunların paydaları eşitleniyor. O zaman burada 2 ile genişletme yaparız. Denk kesrini buluruz. Evet, şuraya kadar olan kısmı hallettik bile. Şimdi burası kaldı. Buranın paydasını da eğer 36'da eşitleyebilirsem toplama işleminin ikinci aşamasına geçebilirim. Eksi 9'un 36'ya varması kaçıncı katında olur? Burada direkt göremiyorsak o zaman bölme işlemine başvururuz. Bölme işlemine başvuracağımız için ilk önce işaretlerin bölmesi yapılır. 36'nın önünde gizli artı vardır. Bu önündeki gizli artıyı alırız buraya. Eksiyle böleriz. Kodlamamızdan yapalım. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Demek ki bu bölme işleminden negatif bir sayı gelecek. Eksi geldi. Şimdi sırada sayıları bölmek var. 36'yı 9'a bölersek eğer 9'un kaçıncı katında 36'ya ulaşıyoruz? 4. katında ulaşıyorduk. 9 kere 4 36'yı veriyorsa tamam. Buradaki sayı 4 olacak. Yani zihinden yapamıyorsak hemen yanda bir yerde 36'yı eksi 9'a böleriz. Böylelikle hangi sayıyla genişleteceğimizi bulabiliriz. Buradaki rasyonel sayıyı eksi 4 ile genişletiriz. İlk önce payı çarparız. 1 çarpı 2'den 2 gelir. Kesir çizgisini çizeriz. Şimdi sırada payda var. 18'de 2'yi çarparız. 36 gelir. Yandaki artı işaretini koyarız. 1 çarpı eksi 4. Eksi 4 eder. Kesir çizgisini çizeriz. Eksi 9 çarpı eksi 4. Öncelikle işaretlerin çarpımını yaparız. Eksi ile eksinin çarpımından düşmanımın düşmanı dostumdur, yani artı gelir. Daha sonra sayıları çarparız. 9 kere 4 36 eder. Artı 36'yı direkt 36 olarak yazabiliriz. Evet, rasyonel sayılarda toplama işlemi yapabilmek için gerekli olan düzenlemeyi paydayı eşitlemeye göre yaptık. Buraya dikkat ettik ve şimdi bundan sonrası çok kolay. Payda aynen yazılır, pay kısımları toplanır veya çıkarılır. Hatırlayalım. Bu eksi işlemlerde işimize gelince pay kısmına kayabiliyor. Bu kesir çizgisinin önündekini iptal ediyoruz, yanına alıyoruz, eksi 7 oluyor. Burada artı 2 var. Eksi 4'ü de üzerine ekliyoruz. Direkt eksi 4 olarak da yazabiliriz. Bu 7'nin önündeki eksi kesir çizgisinin önündeki eksiden geldi. Burası zaten eksi 4 olarak üzerine ekleniyordu. Onu aynen yazdık. Umarım bu ikisinin arasındaki fark anlaşılmıştır. Şimdi pay kısmındaki işlemleri yapıyoruz. 7 düşman var, 4 düşman var. Eder bize 11 düşman, yani eksi 11. Bir de 2 dostumuz vardı. 11 düşmanın içinden 2 dost çıkarsa 9 düşman, yani eksi 9 kalır. Sonuç bu mu? Ne demiştik? Rasyonel sayının sonucunu en sade halde isterler. Yani sadeleşebilen bir rasyonel sayı varsa o sonuç olmaz.
ilk önce sadeleştirmeye başvurulur. İkisinin de katı olan büyük sayılardan hangisiyle bölelim ki olabildiğince en sade halde olsun. Tabii ki 36 ile bölemem 9'u. O yüzden en büyük rakam olan 9'u düşünürüz. Demek ki 9'la sadeleştirirsek buradan -1 gelir. 36'yı 9'la sadeleştirebilir miyiz? Evet, sadeleştirebiliriz. Çünkü 9'un 4. katıdır. Tamam. Hangi sayıyla sadeleştireceğimizi bulabildik. -9'un 9'a bölümü. 9 dediği artı 9'dur. Artı gizlenebilen bir işaretti. O zaman ilk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Eksinin artıya bölümünden eksi gelir. 9'un 9'a bölümünden 1 gelir. Sırada paydayı bölmek var. 36'yı 9'a bölersek 9'un 4. katında 36'ya ulaştığımız için bölüm 4 olur. İlk alıştırmamızın cevabı -1/4'tür. İkinci alıştırmamıza geçtik bile. Yine rasyonel sayılar verilmiş ama eksi işaretleri var. Tabii ki bazı düzenlemeler yapacağız. Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi yapabilmek için paydaların eşitlenmesi gerekir. İlk aşamadaki ilk şart buydu. Hangi yöntemle paydaları eşitleyebiliriz? Sadeleştirme yapılmaz, yeterince küçük sayılar ve birbirleriyle uyumlu değil veya katları değil. O zaman aklımıza genişletme yöntemi geliyor. Ya genişletme ya da çizgiler yöntemi. Genişletme yöntemini biz size bırakalım. Bakalım bu yolla neler yapabiliyorsunuz? Aynı sonuca ulaşabiliyorsanız doğru yapmışsınızdır. Biz ise çizgiler yöntemini sizlere aktaralım. Eğer buradaki gibi genişletme yöntemini tercih etmiyorsak, çizgiler yöntemini tercih ediyorsak şurada üst üste gelen işaretleri düzenleyelim, rahatlatalım yöntem olarak. Biz notumuzdan biliyoruz ki eksi işaretini istediğimiz yere kaydırabiliyoruz. Aslında artı işaretini de kaydırabiliyoruz ama artıdan ziyade eksinin çok etkisi olduğu için bu notu genelde eksi işareti için kullanırız. Genişletme yöntemi değil de çizgiler yöntemini kullanacağımız için buradaki işareti paya kaydırıyoruz. Paya kaydırınca eksi çarpı eksi 1 oluyor, öyle değil mi? Eksi ile eksinin çarpımından ne geliyor? Düşmanımın düşmanı dostumdur geliyor. Aslında burası artı 1, paydası hiç değişmiyor, bölü 5 oluyor. Buradaki artı dediğimiz gibi bu eksilerin birbirleriyle çarpımından gelir. Lütfen aşamaları anlamadan geçmeyelim. Çizgiler yöntemimize başlıyoruz. Çapraz çizgiler. Pay kısmında 1 ile 5'i çarpacağız. Aradaki işaret artıyı koyacağız. 1 ile 3'ü çarpacağız. Pay kısmı bittiği için kesir çizgimizi çizeceğiz. Payda için araya bir nokta koyuyorduk. O da çarpma işleminin işaretidir. Yani 3 ile 5'i çarpacağız. Buradan gelen işlemin sonucunu bunun yerine yazacağız. Daha sonra -3/4 yanına koyarız. 1 kere 5'ten 5 gelir. 1 kere 3'ten 3 gelir. 3 kere 5'ten 15 gelir. 5 3 daha 8 eder. Payda ise aynen kalır. Aslında biz 8/15'ten 3/4'ü çıkaracakmışız. Genişletme yöntemini siz yapacağınız için yine biz çapraz çizgiler yöntemimizi verelim. Buradaki yöntemi buraya yapıyoruz. İlk önce 8 ile 4'ü çarparız. Aradaki işareti koyarız. Eksi 3 ile 15'i çarparız. İşte pay kısmı bitti. O yüzden kesir çizgisini çizeriz. Payda kısmı için araya nokta yani çarpma işleminin işaretini koyarız. O zaman payda 15 çarpı 4 olacaktır. 8 kere 4 32 eder. Eksi 15 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 5'ten 15 gelir. Elde var 1. 3 kere 1'den 3. 1 daha 4 eder. Eğer 15'in 3 katı 45 ise 4 katı 60 olur. Yani bunun bir 15 fazlası olur. O da 60'tır. 32 tane dost, 45 tane düşman. O zaman 45 düşmanın içinden 32 tane dost çıkarsa geriye düşman kalır dediğimiz için eksi işareti olacaktır. 5'ten 2 çıktı 3, 4'ten 3 çıktı 1. Eksi 13. Payda değişir mi? Hayır, değişmiyor çıkarma işleminde. Payda aynen kalır. Eksi 13/60 ikinci alıştırmamızın cevabı olur. Eğer siz çapraz çizgiler yöntemi değil de genişletme yöntemiyle eksi 13/60 bulursanız doğru yapmışsınız demektir. Üçüncü alıştırmamıza geçiyoruz. Yine sadece artı ve eksiden oluşan rasyonel sayılar ise işlem önceliğine çok da gerek yok. Bakıyoruz yine pay kısmında 0'ı yakaladık. O zaman 0/-99'dan ne gelecektir? 0 gelecektir. Çünkü 0 rasyonel sayıda yani bölmede yutan elemandır. O zaman burası 0 oldu. Buradaki rasyonel sayılarını aslında 0'la toplayacakmışız. Toplama işleminde 0 etkisiz eleman olduğu için buraya etkisiz diye yok sayıyoruz. Diğer rasyonel sayıları toplayabilmek için paydalarını eşitlemek zorundayız. Birinci aşama bunu söylüyor bize. Paydalarını eşitlemek çok kolaydır. Çünkü 4'ün ikinci katı 8'i verir. O zaman bu 2 ile genişletme yöntemini yaparız. Böylelikle toplamı elde ederiz. Genişleteceğimiz sayıyı parantez içinde yazıyoruz. İlk önce pay yani 7 ile 2 çarpılır. 7 kere 2'den 14 gelir. Kesir çizgisi çizilir. Şimdi sırada payda var. 4 ile 2'yi çarparsak 8 gelecektir. Yanındaki rasyonel sayının paydası da 8 olduğu için bunları ortak payda olarak yazabiliriz. O zaman 8 sen gel şöyle ortaya. Çünkü ortak payda olacaksın. Kesir çizgisini de uzatalım. Çünkü buradaki payın değeri yazacağız. Payın değeri eksi 17 olduğu için eksi 17 yazarız. Çünkü bu aradaki işaret bize der ki aslında buradaki sayıyla payı eksi 17 olan sayıyı topla diyor. O yüzden direkt eksi 17'yi yazıyoruz. 14 eksi 17 kaç edecektir? Eksi 3 eder. Payda değişmez.
Alıştırmamızın cevabı eksi 3 bölü 8 olur. Yine alıştırmamıza geçtik. Yukarıda renkli karelerin rasyonel sayı değerleri verilmiştir. Tamam. Buna göre verilen karelerin hepsinin değerlerinin toplamı kaç olacaktır? Dikkatimi çekiyor. Toplama işlemi dediği için paydalar eşit olmak zorunda ya. Hemen nereye bakıyorum? Paydalara bakıyorum. Buranın paydası farklı, o zaman bunu 14 ile eşitleyebilir miyim diye aklıma soru geliyor. Dikkatimi çekiyor. Önünde tam sayıları var. Burada ise negatif rasyonel sayında bileşik kesir olarak vermiş. Demek ki bazı düzenlemeler de gerekiyor. Paydaları eşitlemeye gidebileceğimizi düşündük ama ilk önce buradaki bileşik kesiri bir düzenlememiz gerektiğine karar verdik. Yanındaki renkli kareler gibi bu da tam sayılı kesir versiyonunda olsun. Peki bileşik kesiri tam sayılı kesire nasıl çeviriyorduk? Tabii ki rasyonel sayılar bölme işlemidir. O yüzden payı paydaya, yani bölene bölüyoruz. 71'in içinde 14 kaç kere olabilir? 2 kere deneyelim. Hani kolay ya, ondan başlanıyor ya. 2 kere 4'ten 8, 2 kere 1'den 2 geldi. Arada çok fark var. Demek ki kolaydan başlamayalım. Daha yüksek sayılardan başlayalım. Yükseklerden 6 diyelim. Çünkü aşırı da yüksek değil. Hani 71, yüzlere de varmamış. Gerçekten de 71'e yakın bir sayı geliyor mu? 4 kere 6'dan 24, elde var 2. 6 kere 1'den 6, elde 2 daha 8 etti. 84 71'den fazla. Hayır, demek ki 6 kere vermeyeceğiz de 5 kere vereceğiz. Evet, 14 ile 5'i çarpacağız. 4 kere 5'ten 20, elde var 2. 1 kere 5'ten 5, elde 2'ni toplarsak 7. İşte 71'e olabildiğince yakın ve 71'den küçük bir sayı. 5 kere var dedik ve böyle kalanlı bölme oldu. Acaba yanlış mı? Hayır. Tam sayılı kesildi. Tabii ki kalanlı kalabilir yani. Hemen dert etmiyoruz. Diyoruz ki tam tamına kaç tane varmış? 5 tane varmış. O zaman yeşil kutumuz, önündeki işaret neydi? Eksiydi. Bakın eksi, tamam, koyduk. Tam tamına 5 kere olduğu için 5 bütünü vardır. Daha sonra kesir çizgisini çizeriz. Pay kısmına ne düşer? İşte bu kalan 1 düşer. Ben de paylanıyorum der. Payı 1 olur. Paydası değişir mi? Hayır. Payda değişmiyor. 14 olur. Tamam, yeşil kutuyu da tam sayılı kesire çevirdikten sonra esas istediğine doğru ilerleyeceğiz. Biz renkli kutularımızı toplayacağız. Renkli kutular dediğimiz bu sayı, bu sayı, bu sayı. Bunları yan yana yazacağız ve toplayacağız. Renkli karelerin toplamını yapmak için bir tane püf nokta vereceğiz. Bakıyoruz, bunlar tam sayılı kesirler. Eğer tam sayılı kesirlerse tamlar yan yana gelsin, rasyonel sayılar yan yana gelsin. Daha sonra nasıl işlemler akıyor görelim. Tamlar dediği işte buranın tam kısmı budur. Eksi 5. Buranın artı 13. Buranın tam kısmı artı 1'dir. Tamlar bir araya gelsin diyoruz ya, önündeki işaretleriyle birlikte bir araya gelir. Bu kısma da lütfen dikkat edelim, bunu not alalım. Not severler, böyle cümleleri not almayı sever. Sonra da çok çalışıp aklına yerleştirirler. Tamam, tamlar yan yana geldi. Sırada ne var? Rasyonellerin bir araya gelmesi var. Onlar da tek başına gelmez. Önündeki işaretiyle gelir. Önündeki işaret burada ne? Bu. Bunun önündeki işaret ne? Bu. Lütfen dikkat ediyoruz. O zaman 1 bölü 14 rasyonel sayısını alırken artı diye almayacağız. Önündeki işaretiyle birlikte alacağız. Eksi 1 bölü 14. Bakıyorum buraya, artı 1 bölü 14. Bakıyorum buraya, artı 1 bölü 7. Hocam böyle 2 kere eksi 2 kere artı olmuyor mu? Mantığı nedir diye zihninizde soru işareti oluşuyorsa ona da cevap vermeye çalışıyoruz. Bu rasyonel sayısını alarak kafamızda oluşan soru işaretinin cevabını vermeye çalışalım. Burada işaret mi fazla yoksa sayılar mı fazla? Bakıyoruz, işaret tek ama sayılar fazla. O zaman bu ortak olandır. Ortak çarpan diye düşünebiliriz. Ortak çarpan eksi işaretidir. O zaman ortakçılar kimdir? Ortakçılar dediğimizde işte bu sayılardır. Yani biz aslında bunu şu şekilde yazsaydık yine eksi işareti ortak çarpan olacaktı. Sayılar ise ne olacaktı? Ortakçılar olacaktı. Ortak çarpan, çarpan, yani arada bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde özel güçler vardı. Neydi? Çarpmanın dağılma özelliği. O zaman ortak olan içeridekilere dağılıyordu. Hatta biz bunu nasıl yapıyorduk? Ortaktan ortakçılara gelsin oklar diyorduk. Bu oklarımızı çekiyorduk. Bu görüntüyü hatırlıyorsunuzdur. İşaret olarak matematikte bunun önemi tabii ki var. Zaten işaretlerle dil oluşturmuşuz. Bu da dağılmaz mı? Dağılma özelliği olmaz mı? Oluyor tabii ki. O zaman eksi ilk önce 5 ile çarpılıyor. Eksi 5 oluyor değil mi? Eksiden 5 tane varmış. 5 kere eksiden eksi 5 olur. Eksiden okla 5'e geldik, yazdık. Arada herhangi bir işaret yok. Sıradaki oka geçtik. Eksiden neye geldi? 1 bölü 14'e geldi. O zaman eksi 1 bölü 14 olur. Demek ki burada yapacağımız toplama işleminde eksi 5'i ayrıca alıyoruz. Eksi 1 bölü 14'ü ayrıca alıp yanına yazıyoruz. Bakın, eksi 1 bölü 14 diye artık hemen hızlıca direkt yazabilirsiniz. Çünkü mantığının buradan geldiğini biliyorsunuz. Artı 13'ü buraya yazdıysak
Yanındaki artı 1 bölü 14'ü de buraya yazarız. Çünkü neden? Tamlar yan yana, rasyoneller yan yana yapıyoruz. Bir yanındaki rasyonel de artı 1 bölü 7'dir. Eğer bunları direkt bu şekilde yazmayı göremiyorsanız bizim gibi bu yanda açıp daha sonra buraya yan yana dizebilirsiniz. İşlemler kolaylaşmaya başlıyor. Bakın şimdi nasıl güzel kaymak gibi kayıp akıyor. Toplam 14 dost var. 5 tane düşman varmış. 14 dostun içinden 5 tane düşman çıktı gitti. 9 tane dost kaldı. O zaman burası 9 oldu. Burası eksi 1 bölü 14. Bura artı 1 bölü 14. Eksi ile artı aynı miktarda olduğu için gitti. Geriye 0 kaldı. 0 toplama işleminde etkisiz eleman sen de gittin. Yani bize 9 kaldı, bir de artı 1 bölü 7 kaldı. Demek ki tamdan 9 tane var. Rasyonel kısmında 1 bölü 7 var. Bunun işte o zaman 9 tam 1 bölü 7 olur. Buradan ne sonuç çıkarıyoruz? Arada artı işareti varsa tam kısmıyla aslında 7'de birini topluyorum. Onu da tam sayılı kesir haline çevirebiliyorum demektir. Bunu not sevenler tam sayı tamı olur diye not alabilirler. Tamam hocam, bu ortakları, ortakçıları, dağılmalarını anladık da peki bunların yerini nasıl değiştiriyoruz? Doğru olur mu? Rasyonel sayılarda toplama işleminde, toplama kavramlarında verdik bunları. Toplananlar birbirleriyle yer değiştirirse toplam değişmez. Toplamada öncelik sırası önemli değildir. O zaman ben buradaki eksi 1 bölü 14'ü 13'ün arkasında yazabilirim. Hatta artı 1'in arkasında yazabilirim. İstediğim her yerde yazabilirim. Bu not bana o gücü veriyor. Bu notlar da zaten ispatlayarak, bir mantığa oturtarak verdiğimiz için daha sonra rahatlıkla kullanabiliyoruz sorgulamadan. Bu alıştırmamızın cevabı 9 tam 1 bölü 7 olur. İlk 4 alıştırmamız bitti bile. 5.'sine geçelim. Yeni alıştırma sorumuzda tam sayı, tam sayılı kesir ve rasyonel sayılar var. O zaman tamlar yan yana, rasyoneller yan yana yöntemimizi yapalım. Yani bunların yerini değiştireceğiz. Tabii ki önündeki işaretiyle yerini değiştireceğiz. Peki yer değiştirme gücümüz var mı? Toplama işleminde böyle bir gücümüz var. Hatta notumuzu hatırlıyoruz. Toplananlar birbirleriyle yer değiştirirse toplam değişmez. Bunu işaretiyle önüne aldık. Eksi 3. Buradaki artı 1 tamı işaretiyle aldık. Başka tam sayı var mı? Yok. Tamlar bitti. Tamlar yan yana geldikten sonra rasyonel sayılar yan yana gelecektir. Onlar da işaretiyle birlikte yan yana gelir. O zaman artı 3 bölü 4, eksi 2 bölü 8, artı bunun artısı 1 bölü 4 olur. Tamları kendi arasında toplamak zaten çok kolay. Tam sayılarda işlemler oluyor. 3 tane düşman, 1 tane dost, geriye 2 tane düşman, yani eksi 2 kalır. Rasyonelleri kendi arasında toplayabilmemiz için paydaların eşit olması gerekliydi. Birinci aşamanın sözü bu. Paydaları eşitlemek için ne yapalım? Sadeleştirme yöntemine gidelim diyoruz. Çünkü sadeleşebilir bir rasyonel sayıdır. Paydalar 4 de eşitlenebilir. 8'i kaçla sadeleştirirsek 4 paydasına ulaşırız. 2'ye bölersek olur. O zaman 2 ile sadeleştirme yapılır. 2'yi 2'ye böldüğümüzde 1'e ulaşırız. Eksi 2 bölü 8, eksi 1 bölü 4'e eşit olarak yazılır. Düzenledikçe gitgide güzelleşiyor. Buradakiler gidiyor, yani 0 oluyor buranın sonucu. O zaman geriye bunlar kalıyor. Bir önceki sorumuzda da toplananlardan biri tam sayı, diğeri de rasyonel sayıydı. Ama dikkat edersek bir önceki soruda tam sayıyla rasyonel sayının işareti aynıydı. Pozitifti. Bakın önünde gizli artı var. İkisinin de işareti aynı olunca artı işareti ortak olsun dedik. Ortak olunca ortak çarpan parantezi açmış gibi 9 tam 1 bölü 7'yi yazdık ve o da aslında 9 tam 1 bölü 7'ye direkt olarak eşit dedik. Ama burada öyle mi? Tam sayının önündeki işaret eksi, rasyonel sayının önündeki işaret artı. Birbirleriyle aynı olmayınca işte bunu yapamıyoruz. Tam sayısı tamı olur diyemiyoruz. Aradaki fark anlaşıldıysa burada ne yapıyoruz bakalım. Biliyoruz ki her tam sayı aslında rasyonel sayıdır ve rasyonel sayı biçiminde gösterebiliyoruz bu şekilde. Yani işimize geldiğinde bu gücü kullanıyoruz. Biri belirgin hale getirip yazıyoruz. Burada da işimize geliyor. Çünkü paydaları eşitlememiz gerekir. Paydaları neyle eşitleriz? İşte buradaki rasyonel sayıyı 4 ile genişleterek eşitleriz. Genişletme işleminde ilk önce payı 4 ile çarparız. Eksi 2 ile artı 4'ün çarpımı, eksi ile artının çarpımından eksi gelir, 2 ile 4'ün çarpımından 8 gelir. Kesir çizgisini çizeriz. Paydayla 4'ü çarparız. 1 kere 4'ten 4 gelir. Yanındaki rasyonel sayı aynen yazılır. Payda değişmiyor, aynen kalır. Pay kısmındaki işlemler yapılır. 8 düşman, 3 dost, geriye 5 düşman kalır, yani eksi 5. Eksi 5 bölü 4 bizim sorumuzun cevabı olur. Yeni alıştırmamıza geçtik. Tam sayı var, tam sayılı kesir var ve basit kesir var. O zaman hangi yöntemi yapıyoruz? Yine tamlar yan yana, rasyoneller yan yana yazalım ve düzenleyelim. Eksi 308 tam 1 bölü 5 rasyonel sayısının tam kısmını eksi 308 olarak aldık. Rasyonel kısmını ise işareti bakın ne? Eksi. Eksi 1 bölü 5 olarak alırız. Yanındaki rasyonel sayıyı yazarız. Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz. Dağılma özelliğini hatırlayalım. Burada ortak olan nedir? Eksidir. Ortakçılar nedir? 308 ile 1 bölü 5.
Demek ki ortakçılar dağılıyor. Ne oluyor dağılınca? Eksi 308 eksi 1 bölü 5 olarak oluyor. Ve şuradan okları çekerek de görebilirsiniz. Sayıyı görünce hemen buna eşit olduğunu anlayalım. Mantığından zaten dağılma özelliğinden geldiğini anladık. Direkt yazabilmeliyiz. Sayıları işimize geldiği gibi düzenledikten sonra işlemlerimizi yapalım. 219 tane dost, 308 tane düşman var. 219 dostu çıkaracağız. Geriye düşman kalacak. Çoğunlukta düşman olduğu için. Yani işaretimiz eksi olacak. 8'den 9 çıkabilir mi? Hayır. Komşuya gittik. Komşuda yok. Bir komşuya gittik. Evet, burada var. Bir tane aldığımız için 2 kaldı. Burada 10'luk vardı. 10'luktan buraya bir tane verdiğimiz için 9 kaldı. Buraya 10 geldiği için 18 oldu toplamda. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. Burada 9 vardı. 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. O zaman sonucumuz eksi 89 olur. Rasyonellerin kendi arasında toplama veya çıkarmasını yapabilmek için paydaların eşit olması gereklidir. O zaman burayı 2 ile genişletiriz. İlk önce payı 2 ile çarparız. 1 kere 2'den 2 gelir. Kesir çizgisini çizdik. Paydayı çarparız. 5 kere 2'den 10 gelir. Paydaları artık eşitlediğimize göre birinci aşamanın şartını sağladığımıza göre ikinci aşamaya geçebiliriz. İkinci aşama der ki artık pay kısımlarında işlemler yapınız. Eksiği buraya kaydırabiliriz. Bunları kendi arasına toplayacağımız için kaydıralım. Eksi 2 bölü 10 artı 3 bölü 10. Yani aslında bunun yanında buradaki işlem var. Bu işlemin sonucunu direkt buraya yazarsak tamamdır. Pay kısımlarını yapalım. 3 dosttan 2 düşman çıkarsa 1 dost kalır, yani artı 1 olur. O zaman sonucu artı 1 bölü 10 olur. Artı 1 bölü 10. Bu sorudaki gibi tam sayıyla rasyonel sayıyı topluyor. Ancak işaretleri buradaki gibi ortak değil. İşaretleri birbirlerinden farklıysa ne yapıyorduk? Tam sayı rasyonel sayı biçiminde yazıyorduk. Paydaları eşitleyip sonuca varıyorduk. Hadi bu yöntemi siz yapın, sonucu bulmaya çalışın. Biz de bir ikinci yolu verelim. İşaretleri aynı olmayınca sanki ortaklarmış gibi yazamıyoruz. Tamı tam olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tam olan kısımdan rasyonele verelim diyoruz. Böylece eksi 89 oluyor ya, biz eksi 1 diye ayırdık onu. Hiçbir sıkıntı yok. Yani eksi 88 tamı tam olarak kalsın. Eksi 1'i de nasıl yazabilirim? Eksi 10 bölü 10 olarak yazabilirim. Yani bunun paydasıyla aynı olacak biçimde yazabiliyorum. Tamam. Bakalım buradan ne geliyor? Paydalar eşit. İlk aşama şartı sağlandı. Geriye ne kaldı? Payların işlemi kaldı. Burada pay kısmına eksiği kaydırırsam eksi 10 artı 1 var. O zaman eksi 10 artı 1 kaç ediyordur? Eksi 9 bölü 10 ediyordur. Neden böyle yaptık? Çünkü işaretlerini artık aynı hale getirdik. Eğer işaretleri aynıysa ortak çarpan olarak eksiği alırım. Bu ortaktır. Ortakçılar nedir? 88 ile 9 bölü 10'dur. Yani bizim sonucumuz eksi 88 tam 9 bölü 10 gelir. Biz bu yoldan tam sayılı kesir olarak bulduk. Az evvel dediğimiz gibi size bıraktığımız yoldan ise bileşik kesir versiyonuyla bulacaksınız. O da eksi 889 bölü 10 olacaktır. Her türlü sonuç doğru olur. Yeni alıştırmamıza geçtik. Parantezli işlemler var. O zaman aklımıza ne geliyor? İşlem önceliği sırası geliyor. Çünkü işlem önceliği sırasında parantezin içi önceliğimizdi. Ama bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Parantezin içindeki işlemler pozitif veya negatif rasyonel sayıların toplama. İşlem önceliği sırası seni iplemem çünkü benim gücüm var diyor. Toplananlar birbirleriyle yer değiştirirse de toplam değiştirmez. Tabii yer değiştirirken tek şartı işaretlerine dikkat etmemiz. Neden ben parantezin içini değil de bu notu uyguluyorum? Ne var? Öncelik sırasıyla yapsak hocam. Eğer bir sınavda özellikle matematikte daha hızlı işlem yapmak istiyorsak, problemlere daha fazla vakit ayırmak istiyorsak işte buralarda hızlanmalıyız. Bu notları kullana alışmalıyız. Çünkü yerini değiştirirsek paydaları aynı olan sayılar var veya paydaları birbirinin katı olan sayılar var. Daha güzel olacaktır. Aynı zamanda tam sayılı kesirler olduğu için tamlar yan yana, rasyoneller yan yana olsun. Buradaki tam bellidir. Burada tam sayılı kesir var mı? Hayır, basit kesir. Burada tam sayılı kesir var mı? Hayır, yok demiyoruz. Çünkü burası bileşik kesir. Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevireceğiz. Kalan 1. Güzel. Eksi 11 bölü 5 rasyonel sayısı. Eksi 2 tam. 2 tamı var. Paylanan biri var. Paydası değişmiyor. 5. Peki burada tam var mı? Bileşik kesri varsa tam sayılı kesire çevrilir ve tamı olur. 28 bölü 3 rasyonel sayısı tam tamına 9'u var. Bir tane paylananı var. 3 paydası var. Tamları bir araya getirebilmek için önündeki işaretleriyle yer değiştirmemiz gerekir. Parantezin dışında da işaret var. Eksi mi olacak yoksa bu da işin içine girecek mi? Tabii ki girecek. Eğer burada parantez varsa bunlar ortakçılardır. Vay size ortakçılar. Bu ise ortaktır. Ortaklar dağılsın diyoruz. Çünkü ortaklar ilk önce dağılmalı ki daha sonra yerini değiştirelim. Tam sayılı kesre çevirmek yetmedi. Bir de bunları işaretlerini belirlemek için ortakçıları dağıtacağız. Buraya kadar aynen yazılır. Eşittir diyelim. Oraya kadar aynı. Daha sonra eksileri dağıtıyoruz. Dağılma özelliği nasıl oluyordu? Oklarımızı çekiyorduk. Hop hop. Böyle ok gibi gözük. Evet. Buradaki eksi işareti ilk önce eksi 11 bölü 5'e dağılacak. Eksi 2 tam 1 bölü 5. O zaman eksi parantez içinde eksi 2 tam 1 bölü 5 olarak dağılır. Aradaki işareti koyarız. Artı.
Daha sonra diğer oka gider. Eksi bunun yerine ne varmış? 9 tam 1 bölü 3. Yani eksi 9 tam 1 bölü 3 olarak yazılır. Biliyoruz ki eksi ile eksinin çarpımından, düşmanımın düşmanımdan dostum gelir. Daha sonra dostumun düşmanından düşmanım gelir. Yani burası da eksi olur. Burası artı oldu işaretlerin çarpımından. Burası da işaretlerin çarpımından eksi oldu. Harry diyor ki artık tamlar yan yana gelsin, rasyoneller yan yana gelsin. Tamam. Eksi 24. Burada tam sayıda kesir yok. Burada var artı 2. Burada var eksi 9. Şimdi de rasyonelleri yan yana yazacağız. Bu rasyonel işaretiyle yazılır. Eksi 2 bölü 3. Bu rasyonel de işaretiyle yazılır. Artı 4 bölü 5. Daha sonra yanında ne var? Artı 1 bölü 5. Bir de ne var? Eksi 1 bölü 3 var. İşlemler oldukça kolaylaştı. Eksilerden 24 ve 9 tane var. O zaman topladığımızda eğer 24 onu toplasaydık 34 olurdu. Ama 9'u topladığımız için 33'tür. Eksi 33 var. Artı 2. Şimdi rasyoneller. Paydası aynı olanları kendi arasında toplayalım. Burada eksi 2 bölü 3 tane var. Burada eksi 1 bölü 3 tane var. Topladığımızda paydası aynen kalır. Payı ise eksi 2 ile eksi 1'i topladığımız için eksi 3 olur. Bunların da paydası eşit. O zaman paylarını toplarız. Paydasını aynen yazdık. 4 bir daha 5 edecektir. Eksi 33 artı 2 eksi 31 eder. Burada payları eşitlememize gerek yok. Bunlar aynı zamanda tam sayı. 3 bölü 3'ten 1 gelir ama önündeki işaret eksi olduğu için eksi 1'dir. 5 bölü 5'ten 5 5'e bölersek 1 gelir artı 1'dir. Eksi 31 sonucumuz olur. Bu alıştırmanın cevabı eksi 31'dir. Yeni alıştırmamıza geçtik. Sayı doğruları var. Yukarıdaki sayı doğrularında verilen tam sayıların arası eş parçalara bölünmüştür. Buna göre civcivlerin bulunduğu noktadaki sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Buradaki sayıların değerlerini bulacağız. Daha sonra toplayacağız. Sorumuzdaki ilk sayı doğrumuzu aldık. Bu civcivin tam tamına bir tamı vardır. Ama 1 ve 2 arasındaki bütünün arası eş parçalara bölünmüştür. Bakalım kaç eş parçaya bölünmüş? İlk önce tam kısmını bir yazalım. Bir tamı var. Buradaki bütünün eş parçalarının sayısı da payda olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane eş parçası varsa paydası 12'dir. Peki payı nasıl bulunuyor? Buradaki bütün eş parçalarından kaç tanesi ayrıldıysa o payı oluyor. Hatta biz onları boyuyorduk. Bir parçadan ayrılmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman payı 9 olur. Civcivin değeri 1 tam 9 bölü 12. Yalnız 9 bölü 12 kesri sadeleşebilir. O zaman ne yapıyoruz? En sade haline ulaşmaya çalışıyoruz. Her ikisi de 3'üne sadeleşecektir. O zaman bölü 3 diyelim. Payı 9'u 3'e böldüğümüzde 3 elde ederiz. Kesir çizgisini çizeriz. Paydayı 3'e böldüğümüzde 4'ü elde ederiz. O zaman civcivin değeri 1 tam 3 bölü 4 olur. Hadi ikinci civcivimizin sayı değerini bulalım. Civcivin sayı doğrusunda bulunduğu konuma göre eksi 1 tamı vardır. Eksi 1 tam yazarız. Kesir çizgisini çizeriz. Paydasını belirlemek için ne yapıyoruz? Eksi 1 ile eksi 2 tam sayısının arasında olduğu için buradaki bütün kaç eş parçaya ayrıldıysa işte paydası odur. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paydası 6'dır. Civciv eksi 1'de eksi 1'den eksi 2'ye kadar eş parçaları ayrılmış. Onu hesaplıyoruz. Bir tane ayrılmış. 2 tane. 3 eş parçadan ayrılmış ve burada kalmış. O zaman payı 3'tür. Şimdi eksi 1 tam 3 bölü 6 değerim diyor. Ancak 3 bölü 6 sadeleşebilir bir kesirdir. O zaman sadeleştirmek zorundayız. Buradaki işaret eksi. Yani demek ki bu ortak. Ortakçılar ne? 1 ve 3 bölü 6. Bunu şöyle yazabiliriz. Eşittir. Eksi ortak olduğu için ortak çarpan parantezini açarız. 1 tam 3 bölü 6 yerine sadeleştireceğimiz kesrin değerini yazarız. 3 bölü 6'yı 3 ile sadeleştirebiliriz. Payı 3'e böldüğümüzde 1 buluruz. Paydayı 3'e böldüğümüzde 2 buluruz. O zaman 3 bölü 6 yerine 1 bölü 2'yi yazarız. Civcivlerin değerlerini bulduysak geriye bunların toplamak kaldı. Tamam tamlar yan yana, rasyoneller yan yana yöntemimizle de yapabiliriz ama biz hadi bu sefer bir başka yol daha verelim. Çünkü bu yolları veriyoruz ki hangi yol size daha hızlı, daha uygun geliyorsa onları kullanırsınız. Tamlar yan yana, rasyoneller yan yanayı sizler yapın. İkinci yol olarak biz buradaki rasyonel sayıları bileşik kesire çevireceğiz, öyle toplayacağız. Eksi içeride bir işareti yoksa içeriye kayabiliyordu hatırlayalım. Onu yaptık, o şekilde yazdık, tamam. Bu notların hepsi ilk videolarda var. Unutmayın lütfen. Şimdi bileşik kesire çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Tamıyla paydayı çarpıyoruz. 1 kere 4'ten 4 geliyor. Üzerine 3 ekliyoruz. 7 oluyor payı. Payda değişiyor mu? Hayır. Şimdi sırada işaretlerin çarpımı var. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Tam kısımla paydayı çarpıyoruz. 1 kere 2'den 2 gelir. Pay kısmını ekleriz. 3 olur. Demek ki payı 3. Paydası değişir mi? Hayır, 2'dir. Bu işlemi yapabilmek için paydaları eşitlemek zorundayız. Birinci aşamanın şartı buydu. Paydaları nasıl eşitleriz? Genişletme yöntemiyle. Burayı 2 ile genişletirsek paydalar eşitlenmiş olur. Payı 2 ile çarptığımızda 6 gelir.
Paydayı 2 ile çarptığımızda 4 gelir. Payda değişmez. Payın işlemleri yapılır. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. Bu alıştırmamızın cevabı 1/4 olur. Dersimizin son alıştırmasını okuyoruz. İşleminin sonucu ondalık sayıdır. Buna göre sonucu kaçtır? Tamam, haydi bunları alalım, çok güzel düzenleyelim ve bazı bilgiler verelim. İlk rasyonel sayısını ondalık sayıya çevireceğimiz için buradaki notumuzu hatırlayalım. Sadece rasyonel sayı olarak verseydik nasıl ondalık sayıya çevirecektik? Eğer buranın tam kısmı yoksa tam kısmına 0 yazarız, tam kısmı bittiği için virgülümüzü atarız. Ondalık kısmında dediği burası ondalık kısmıydı. Paydadaki 0 sayısı kadar basamak, yani bir tane basamak ve o basamaklarda payın değeri olur. İşte bir tane basamağı varsa payın değeri o basamağa yazılır. Kuralı hatırladıysak o zaman 99/100'ü ondalık sayıya rahatlıkla çevirebiliriz. Bu rasyonel sayının tam kısmı olmadığı için 0 tam deriz ve virgülümüzü atarız. Tam kısmı bitti. Ondalık kısmın basamak sayısı kaç tane? 1, 2 tane. 1, 2 tane. Virgüle vardık, durduk. 2'den fazla burada basamak olmamalı. Daha sonra payın değerini bu basamaklara yerleştiririz. O zaman 99'u direkt yazarız. İşte bunu ondalık sayı olarak yazdık bile. Peki neden ondalık sayıya çeviriyoruz? Çünkü sonuç olarak bizden ondalık sayı istiyor. O zaman hepsini ondalık sayıya dönüştürmek lazımdır. Pay kısmı ondalık sayı güzel. Zaten ondalık sayıya dönüştürmek istiyorduk ama aynı zamanda rasyonel sayı versiyonunda. O zaman burada düzenleme şarttır. Ondalık versiyonunda olacaksın veya rasyonel sayı versiyonunda olacaksın. Ama biz ondalık sayıya çevirdiğimiz için ondalık sayıya dönüştürelim. İşte yeni bilgimiz geldi. Şimdi ilk notumuzu neden uygulayamadık? Tam kısmı yok demiş, ondalık kısmı demiş. Burada tam kısmı ile ondalık kısmı hepten karışık olduğu için bu ikinci bilgi gerekti. Pay aynen alınır. O zaman bunu aynen şu şekilde alıyoruz. İkinci adımda tam kısımdan paydadaki 0 sayısı kadar basamak ondalık kısmın olur. Tam kısmından, yani burasından paydadaki 0 kadar basamak ondalık kısmın olur. Yani paydadaki 0 kaç tane? 1, 2 tane. O zaman tam kısmından 1, 2 tane bana gelmek zorunda. Ve sonra bu ondalık kısım olduğu için artık virgül buraya kaydı. Buranın oldu. Buradaki virgül ise iptal oldu. Ondalık kısmı 111 oldu. Virgülün önünde yoksa bir şey, onu biz sıfırla belirtiriz. Arazimi sağ olsun sıfırı bulmuş. En azından sıfırla gözüküyor. Yani kısaca virgül paydadaki 0 kadar kayar. Buradaki virgül paydadaki 0 kadar kayıyormuş. 1, 2 tane kaydı, virgülü attık ve böylece 0 tam binde 111 oldu. Buradaki toplamını da ondalık sayıya çevirdikten sonra sıradakini çevirmek için öncelikle işlem önceliği sırasını uygularız. Eğer pay ve paydadan oluşan bir ifade varsa ilk önce pay kısmındaki işlemler yapılır. Eksi 3'ü artı 3 olarak yazalım. Çarpı eksi 3. Pay kısmındaki işlemleri yapıyoruz. Artıyla eksinin çarpımından eksi gelir. Sayıları çarpıyoruz. 3 kere 3'ten 9 gelir. Ondalık sayıya çevirmeden önce şu işaretleri netleştirelim. İşaretlerin işlemlerini de yapalım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani artı 9/1000 olur. Artı 9/1000'i şu şekilde direkt yazabiliriz. Tam kısmı yok. O zaman 0 tam virgülümüzü attık. Paydadaki 0 sayısı kadar basamak olacak. Bakıyorum 1, 2, 3. 3 tane basamak olacak. Buraya kadar olan kısmı yaptık. Sonra diyor ki o basamaklarda payın değeri olur. Yani direkt 9 mu olacak? Ama böyle 9 olmuyor ki. Buralarda dolması gerekir. Oraların da dolması için ne yapıyoruz? 0 koyuyoruz. 0, 0, 9 oluyor. Bunları daha önceden vermiştik. Mantıkları var. Bütün toplananları ondalık sayı versiyonuna dönüştürdükten sonra birbirleriyle topluyoruz. Bu ondalık sayıların toplamı nasıl oluyor? İşte onun da kuralını burada veriyoruz ve bitiriyoruz. Tabii ki onlarda da tamlar ve ondalıklar diye ayırıyoruz. Bu sefer tamlar aynı sütunda olacak, ondalıklar aynı sütunda olacak. Rasyonel sayıda tamlar yan yana oluyordu, rasyoneller yan yana oluyordu. Burada ise sütunlar devreye girdi. İlk toplananımızı aldık. Tam dediği, sıfır tam dediği sıfırmış. Virgülümüzü attık. Ondalık kısmı 99. Virgülün hemen yanında 99 var. İkinci toplanan 0 tam binde 111. 0 tamsa tam kısmına 0 gelir, virgül arada olur. Ondalık kısma tam virgülden sonrasına da 111 gelir. 111 geldi de hocam bu hizada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa yok anlamındaki sıfırı yazabilirim. Buraya 0 yazmamın hiçbir sakıncası yok çünkü virgülden sonra ondalık kısmında olduğu için. Diğer toplanan sayının tam kısmı 0'mış, virgülü attık. Ondalık kısmı 0, 0, 9 tam virgülün yanında hizalarda yazdık. Toplama işleminde özellikle alt alta toplama yapıyorsak basamakların aynı hizada olması aşırı önemli oluyor. Hocam bunlar toplanıyordu, bu çıkarılıyordu diye sakın kafayı karıştırmayalım. Neden? Çünkü o eksiği burada çarparak değerlendirdik, artı oldu. Yani hepsini toplamamız gerekli. Toplamaya en sağdan başlarız. Bu basamaktakileri topluyoruz. 0 1 daha 1 eder, 1 9 daha 10 eder. Onun sıfırı buraya, elde biri diğer basamağa yazılır. 1 9 daha 10 eder. 10 ile 1'i toplarsak 11 eder. 11 ile 0'ı toplarsak yine 11'dir. O yüzden 11'in biri, elde biri buraya. Elde biri bir sonraki basamağa yazdıktan sonra bir sonraki basamağı topluyoruz. 1 9 daha 10 eder. 11 daha 11 eder. 11 ile 0 toplarsak 11 eder. 11'in biri elde var 1. Bir sonraki basamağa yazıyor. Ama hocam burası tam kısmı. Olsun. Hep bir sonraki. Tamam. Şimdi artık tam kısımlarını topladığımız için
Buraya da tabii virgülümüzü atıyoruz. Ondalık kısmını bitirdim. Burası tam kısmını demek ister bu işaret. Aynı hizaya virgülü attık. Bir sıfır daha bir eder. Sıfır daha bir eder. Sıfır daha bir eder. Buradaki işlemin sonucu 1 tam 1000'de 110 olur. Bu aynı zamanda hangi sayıya eşittir? 1 tam %11'e eşittir. Çünkü ondalık kısmındaki sıfır yok olabilir. Alıştırmamızın cevabı 1 tam %11 olur. Bu dersimizde neleri öğrendik, kaptık şöyle gözünüzde canlandırıp bir başkasına anlatabiliyor musunuz? Tekrar edin, kendi kendinize sınayın. Daha sonra bir sonraki dersimize geçelim.